Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Yeniden yaz akşamlarında sizlerle birlikteyiz. Bugün çok kıymetli bir misafirim var ve onunla girişimciliği konuşacağız. Mesleki gelişimi konuşacağız. Meslek edindirme konusunu inşallah kendisiyle konuşmuş olacağız. MESVAK, açılımı Mesleki Gelişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Konaklı bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Üstad. İyisiniz inşallah. Hamdolsun çok şükür. Allah iyilikler versin. Evet, Nurettin Bey, önemli bir konu. Çünkü bizim ülkemiz aynı zamanda çok müteşebbisin, çok girişimcinin olduğu ama bir taraftan da meslek edinme ve edindirme konusunda son yıllarda belki daha derinden hissedilen bir problemle de karşı karşıya. Dolayısıyla neler yapılması gerekiyor? Sizin bahsettiğimiz vakfın da zaten amacı bu anladığım kadarıyla. Bunları konuşalım istiyorum. İsterseniz girişimcilik nedir? Oradan başlayalım. Yani müteşebbis dediğimiz girişim ve girişimcilik nedir? Müteşebbis insan, girişimci insan nasıl yetişir? Bunun vasatı nedir? Neler yapmak gerekir? Buradan başlayabiliriz. Önce bu güzel programa davet için teşekkür ediyorum tekrar. İkincisi girişimcilik, müteşebbislik hem başkan olduğum vakfın ünvanı ve ismim hem de başta Peygamberimizin helal dairede kazanmayı tavsiyesi, rızkın 10'la 9'u ticarettedir demesi, üretimdedir demesi, insanların en hayırlısı insanlara en fayda olandır demesi hep bunlar bizim müteşebbislik, girişimcilik kapsamına giren hususlardır. Evet, bu arada tabii şunu hatırlatalım. Nurettin Bey çok uzun süre Devlet Planlama Teşkilatı başta olmak üzere yaklaşık 20 yıl. 20 yıl, tam 20 yıl evet. 20 yıl değil mi? Küçük sanayi, mesleki eğitim, sosyal hizmetler, yardımlar alanında çalıştınız. Orada uzmanlığınız, idari göreviniz oldu. Bir yaklaşık 20 yılda Milli Eğitim Bakanlığı, APK diye kısaca ifade edilen. Evet, bütçe, yatırım, istatistik hep bunlar bizim yine ekonomi konuları oldu. Evet, hep orada ilgilendiğimiz konular oldu. Alanınız da bu. Emekli olduktan sonra da yola devam ediyorsunuz, İnşallah koşturmaya devam ediyorsunuz. eğitimcinin emeklisi olmasın Olmaz, mezara değil mi? kadar diyoruz. Şimdi Üstad ifade ettiğiniz gibi müteşebbislik, girişimcilik, sanayi, ticaret, hizmet sektörü, tarım gibi katma değer doğuran, insan rızkını çağıran, bir ülkenin vergi dahil gelirini temin ettiren uğraşlardır. Evet. Haliyle özellikle bu asırda milletlerin gücü, devletlerin gücü müteşebbis gücüyle ölçülmektedir. Teknolojiyle ölçülmektedir. Diğer devletlere karşı rekabetiyle ölçülmektedir. Ve hemen cümlenin başına ifade edeyim. Hatta Aziz Üstad da bu zamanda ilahi kelimetullah maddeten terakkiyle gayimdir demiş. Evet. Çok çarpıcı bir cümledir, çarpıcı bir hedeftir, çarpıcı bir vizyondur. Bize düşen görev onun misyon tarafını hayata geçirmektir. Evet. Haliyle öncelikle bir girişimci nasıl olunur? Girişimci ne yapar? Sorusuna girdiğimiz zaman da bir girişimci tabii ki öncelikle bizim inancımıza göre ahlaklı olur. Helal rızk peşinde olur. Helalinden zengin olmanın peşinde olur. Nitekim Selçuklu'daki ahilik, Osmanlı'ya geçişteki ahilik, Şeyh Edebel'deki öğüt de budur. Evet. Helalinden kazanmak, helalinden paylaşmak. İlk şart ahlak yani. Evet. Evet. Şimdi ondan sonrası artık kişinin cesaretidir, kabiliyetidir, orijinal fikridir, çevresindeki destektir, ona kamunun vereceği destektir, önündeki örneklerdir. Mesela bakarsınız,
bir Erzincan şu meslekte daha çok temayüz eder. Evet. Bir Trabzonlular daha farklı meslekte temayüz eder. Bir Gümüşhaneliler, işte kayınpederim olduğu için diyorum, inşaata temayüz eder. Evet. Efendime söyleyeyim. Bu da örnektir. Güzel örnekleri örnek almaktır, paylaşmaktır. Genelde Doğru böyle- olarak onu çekmektir. Böyle Evet. oluyor zaten değil mi? Yani belli şehirler veya belli muhitlerde belirli meslekler, meslek erbabı ön plana çıkıyor ve o güzel örneklerin peşinden bazen akrabalık, aile, bazen de usta-çırak ilişkisiyle yeni ve güzel şeyler açılıyor insanların önüne. Türkiye'de bu genellikle bir hemşire dayanışması şeklinde de temayüz ediyor. İfade ettiğim bile de genellikle bunlar vardır. Bu itibarla haliyle bizim devlet olarak da ciddi boyutta sadece meslek teknik Anadolu liseleri olarak 2394 okulumuzda 1.045.836 öğrencimiz var. Biz bunu 106.100 öğretmenle bu hizmeti yerine getiriyoruz. Daha önemlisi Anadolu'daki ve ahilik geleneğinden gelen sanayi ve ticaretin, tarımın, işte Hacı Bayram Veli Hazretleri çiftçidir. Evet. Zurfalı tarlasında ekmiş biçmiş. Bunların en güzel tarafı bir doğaçlama, bir öğrenerek, deneyerek, görerek gelmektir. Ona da biz çırak diyoruz. Hatta onun altında bir yamak var. İlk işi ısınma dönemi, kabiliyetini gösterme dönemi. Ha, şu yiğit, şu olur. O zaman şuna yönlendirelim. Derici olur. Efendim, demirci olur. Terzi olur. Her neyse. Böyle de bir mesleki tanıma ve mesleki yönlendirme şeyi de var. Usulü var. Efendime söylüyorum, mekanı var, uygulaması var. Ve şu anda bizim de Türkiye'de üstad önemlidir. Bugün itibariyle 2024 sonu itibariyle 377 adet mesleki eğitim merkezimiz var. Yani çıraklık okulumuz var. Eskiden çıraklık eğitim merkeziydi, mesleki eğitim merkezi oldu. Şu anda bakanlığımız bu 2394 Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde de bunların şubelerini açtı. İhtiyaç orada bir sınıf açılıyor. O da kendi çevresindeki sanayiye, ticarete, sektöre hizmet ediyor. Evet. Ve sadece bizim bu 377 okulda 421.520 adet öğrencimiz var, çırağımız var. Bu çıraklar şu anda halen bir işte çalışıyorlar. Haftada bir gün okula geliyorlar. Orada da kültürel derslerini alıyorlar, matematiğini alıyorlar, her neyse. Ve hayata hazırlanıyorlar. Yani bizim konuştuğumuz müteşebbis gelişimin aslında tarlası da burası. Biz buraya bir aşkla, şevkle, Ostim'de olduğu gibi, İvedik Osebe'de olduğu gibi, başka Osebe'de olduğu gibi, hatta bir zamanların Kahramanmaraş Osebe'sinde olduğu gibi, Sanesen'de olduğu gibi, bu gençleri bir aşka, şevke getirebilsek, bunlar altın bilezik dedikleri bileziklerini insanlara onurla gösterecekler. Ve daha önemlisi, diyelim ki bir çırak 4 sene sonra kalfa oldu. 3 sene sonra usta oldu. 4 sene sonra toparladı, iş yeri kuruyor. Bu 10 yılı biz 8'e 7'ye çekebiliriz. Yani daha kısa süre içerisinde. Evet, iş hayatına atılabilirler, işveren olurlar. Nitekim biz Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde 952 adet çırak üzerinde bir temayül yoklaması yaptık. Ana hatlara böyle bir çok böyle bilimsel değil ama bir temayül yoklaması bu sonuçta. Hakikaten gençlerin bu temayüllerini gördük, bu azimlerini gördük. Nitekim o araştırmanın üzerine de yine bakanlığımızla işbirliği içerisinde üstad, çırakların girişimcide güçlendirmesi projesini yaptık. Ve güzel de bir proje oldu. İnşallah bakanlığımızın uygulayacağı modelde bir çalışma var ortada.
Yani bu itibarla özellikle... Orada neleri öncelediniz? Yani orada mesela çıraklık eğitim merkezine devam eden veya edecek olan... Hayır, eden çocuklar. Fiilen devam eden. Edenler. Yani haftada bir gün meslek eğitim merkezine gelen çocuk uyguladığımız ankettir bu. Ve Milli Eğitim'in kendi anketi olarak uyguladık bunu. Soruları O proje dediniz, ben biraz ona... O çalışmanın üzerine Avrupa Birliği projesi yaptık. O da geçti, uygulandı. Şu anda elimizde güzel bir model var. Biraz Onu ondan kısaca bahsedecek misiniz? Edeceğim, ileride edeceğim. Tamam. Çünkü vakıf kısmındayım Tamam. onlar üstad. Evet. Yani kısaca burada bakanlığımızın elinde de çok güzel veriler var. Öğretmenlerimiz var. Efendime söylüyorum. Mesela sadece meslek eğitim merkezinde 8.710 öğretmenimiz var. Mesleklik Anadolu liselerinde 106.000 öğretmen hizmet veriyor. Evet. Yani ciddi de bir kadro da var. Tabii de bunların eğitim altyapısı var. Eskisi gibi değil, okullarımız daha güzel itibariyle. Donanımlı ama ne lazım derseniz aşk, şevk, heyecan lazım. Birilerinin bunlara bir ruh üflemesi lazım. Bu ruh yok mu derseniz var ama daha fazla olması lazım. Daha fazla olması Ve lazım. yine güzel bir şeydi burada paylaşayım. Bakanlığımızın verilerine göre de 4 adette özel meslek eğitim merkezi açılmış. Bu daha önemli. Keşke şu an Türkiye'deki 300'ü bulan, 300'ü geçen OSB'lerde bunlar açılsa. Her OSB kendisine bir özel meslek eğitim merkezini açsa da kendi çırağını kendisi yetiştirse. Bu konuda bir teşvik veya bir zorunluluk yok herhalde, değil mi? Teşvik- Daha doğrusu zorunluluk zorunluluk yok ama teşvik vardır. Teşvikler muhtemelen. kısmen zaman zaman oldu. O dönemsel oluyor ama hiç teşviğe gerek yok. Çünkü bu eleman önce kişinin kendi işidir, kendi rızkıdır, kendi geleceğidir. Sonra da oradaki işletmenin şeyidir. Geleceğidir. Eleman olmasa ne üretecekler? Mesela büyük firmalar, büyük şirketlerin... Yer üstad, emanet eleman alıp aldığı sözleşmeyi, işi zamanında tamamlayıp tekrar eleman iade eden yerler dahi duyuyoruz. Daha biraz hiç ahiliye uymayan, sizin elemanınıza ben bir 50-100 lira fazla veriyorum, onu ben kendime transfer ediyorum. Bu bahal iyi bir sicil değil. Evet. Çünkü ben sıfırdan almışım bir insana, 4 sene, 5 sene emek vermişim. Mesela kaynakçı, tam randımana gelmiş, sen bana veriyorsun 5 bin lira, 10 bin lira fazla adamın elinden alıyorsun. Bunlar hiç hoş bir şık şeyler değil. Evet. Yani bunlar da bizim maalesef önümüzdeki yaşadığımız durumlardır üstad. Şimdi tabii ki derseniz sormadan ben sorayım. Milletimizin geçmişinde resmiyet olmayan ama doğal girişimcilik okulları olmuştur. Ben önce bahsettiğim gibi bazı illerin hemşeri dayanışması dayanan mesleklerin öne çıkması gibi. Şimdi Erzincan'da bir kasaplık okulu yok. Ama Ankara'daki kasapların ekseriyeti Erzincanlıdır. Niye? Tanrı'nın yanına çırak girdi, kalfa girdi, çalışan girdi. O da o işi öğrendi. Mesela esasında bugün şu anda hükümetin bana göre vakfımıza ihmal ettiği bir şey var. Çerçi kültürünü öldürdü. Çerçilik neydi? İlk başta bir karşılıklı mübadeleydi. Yani ben size şu kupayı veriyorum, siz de bana buğdayı veriyordunuz. Evet. Ama bir süre sonra o pazarlamaya döndü. Ben geliyorum size şu ihtiyacım olan ürünü, kumaşı, elbiseyi, neyse kabuk kaçağı veriyorum. Değil mi? Bunu sen bana harmanda ver diyorum. Böyle bir güven var. Ve bizim Darendeli hemşerimiz bir torba çorapla, bir kutu esasla Türkiye'nin herhangi bir yerinden Kabe'deki Mekke'nin kapısına kadar, oradaki girişe kadar bir kutuyla gezer dünyayı. Orada bir seyahatin ve bereketin şeyini yaşar. Yani ne yapar?
Mesela Adana Osmaniye'nin %25'ini o tutar. Adana'yı o tutar. Mersin'i o tutar. Çünkü o sıfır riske gitmiştir. Orada minbüs zemini bulduğu zaman da genişlemiştir. Mesela gittim, Merzifon'da bir hemşerim, orada bir köşeyi tutmuş. 2 sene sonra gittim, daha büyük mağazaya taşınmış. Ama oraya çerçi olarak gitmiş ama. Bugün fiilen uygulanabilir bir şey mi bu? Tabii. Nitekim Yani ben şu anda... bir engeli var mı anlamında Şimdi soruyorum. şu anda yani, hükümetin... yani hükümetin desteği yeterli olur mu yoksa Yani bireysel bir şeye de her gerekmiyor şeyden vergi mu? alacağım diyerek sizin bir cesaretiniz var. Şuraya gelip bir bohça açıyorsunuz satış için. Ben gidip senin kafana duruyorum. Yapma bu işi diyorum. Veya şu cezayı kes diyorum. Zabıta geliyor. Benim o tezgahımı alıp götürüyor. Alıp yere saçıyor. Bu müteşebbis kültürün gelişimine şey değil. Teşvik değil. Yani biz demiyoruz ki falancanın mağazasının dibine koysun da adam rızkını kessin. Yok öyle bir şey. Genelde böyle vergi ödeyen dükkan sahibi, kira veren iş yeri sahipleri buna pek tabii, sıcak bakmıyordu, o tabii yüzden söylüyorum. Kapsülünde açacak değilsin sonuçta. Ama burada mesela bir sohbet ediyoruz, bir hatırı anlatıyorum. Ankara'da Mehmet Alkan diye bir Ankara Kefaret Kooperatifleri 26. Bölge Birliği Başkanı vardı. Ben de hukukum vardı. Bu kişinin hayata atılışı babası bunu biraz şey yapmış, zorlamış. Bu da gitmiş üzerindeki elbise 22 liraya satmış. 17 liraya yumurta almış. 4 liraya tekrar bit pazarından elbise almış. Ondan tüccar olmuş. İş adamı olmuş. Ankara Pazarcı Odası Başkanı olmuş. 26. Bölge Birliği Başkanı olmuş. Sadece şu anda hala geçen gün de tabelasını gördüm. O iş adamı Batıkent'te Esnaf Sanatkarlar Kooperatifine 1080 daire yaptı. Sıfırdan. Yani insanımızın da böyle bir dokunduğu zaman bir kabiliyeti var. Onu ortaya çıkarıyor. Bizim tüm arzumuz bu kabiliyetin önüne set olunmasın. Bu kabiliyet teşvik edilsin. Bu kabiliyet doğru yönlendirilsin. İşin esprisi bu. Mesela ben kendimden bir örnek vereyim. Evet. 1982'de hayırlı işimizi yaptık. O günün şartlarında benim bulunduğum devlet planlamada sözleşmem yapılmadı. Haliyle geçmiş 50 bin maaş alacağıma 25 binde kaldım. Düğün yaptık. Masraf var, borç var. Ne yapacağız? Tam bu ortamda Çiftkov'un Bulgaristan'dan Türkiye'ye gönderdiği Hasan Usta diye birisi Konya Beyşehir'i bulmuş. Bakmış ki Beyşehir'in kenarındaki hasırlar kurusu kırılmıyor. Mesela başka yerin hasırı kurusunu kırınca kırılıyor. Bu kırılmıyor. Demiş aradığımı buldum. Üstadım bu kişi orada böyle rafya kurmuş. Şöyle açınca 3 metre plaj hasır ortaya çıkıyor. Seccade ortaya çıkıyor. Onu bana getirdiler. Yapmışlar. Ne yapalım Nurettin Bey dediler. Şimdi rahmetli Halk Eğitim Merkezi Müdürü ile beraber ondan ben 54.100 liralık o gün şartlarda bir konseye ürün aldım. Onu Ankara'da pazarlamaya çalıştım. Şu anki buraya yakın bir mağazada bir yere 3 liralık satış yaptım. Bu 3.000 lira diyeyim yani çok da şey değil. Biz ondan tüccar olduk memurken. Çerçi kültürü ya. Efendime söylüyorum. Hamdolsun biz o şeyle düğün masrafımızı çıkarttık. Dahasını ifade edeyim. 71 bin lira maaşım varken 150 bin lira taksitli şu anki oturduğum evin kooperatifine girdik. O şeye güvenerek. Yani bizi dinleyenlere, biraz kendisini çaresiz görenlere de çareler var. Yeter ki bir iş yapsınlar, başa baş yapsınlar, zarar etmesinler. Yeter. Arkasından kar geliyor. 3 liraya sattığım o ürünün
450'ye aldığımı 500'e vermiştim. 550'ye aldığımda şeye vermiştim. 500'e. 6 parça mal. O gün başa başta sıfırdı. Çarşambadan Cuma akşamına telefon geldi. Nurettin Bey senin şeyleri beğendiler. Satıldı. 45 bin liralık bana sipariş verdiler. Karşılayabilsem 5 bin lira kârımız oluyordu. Yani bu biraz girişimciliğin güzel tarafı bu, espri tarafı bu. Bunları arz ediyorum. Efendime söylüyorum. Mesela şu anda Türkiye'nin önemli bir markası olan Ülker, ilk zamanlar Sabri Bey kendi şeyinde yazıyor. Evde hazırlar, dışarı gider leğenle dağıtırdık diyor. Tepsiyle dağıtırdık diyor. Ülker böyle başlamış. Mesela İstanbul'da bir ara Pantex diye bir gömlek fabrikası vardı. Lütfü Bey'le tanıştım ben. Muhterem de bir insandır. Allah hayatta da sağlık, Allah sağlık versin. Bir dikiş makinesiyle başladı işe. O markası geldi. Kocaman fabrika oldu. Mesela bu herkesin işte Apple'ın kurucusu Steve Jobs'tan bahseder. Merdiven altı firmasıdır. Ama cesareti ve iyi bir kanal yakalaması, dijital dönüşümü yakalaması, bir kabiliyetini ortaya koyması ve ne yaptı? Bu insanı dünya markası haline getirdi. Mesela şu anki Elon Musk'ın da geçmişinde çok fazla parlak bir hali yok. Ama tuğlayı üst üste koyarak akıllı bir stratejiyle bugünkü noktaya geldi gibi. Yani şöyle söylüyorum. Ta ki mesela biz şu anda bu Çakma diye biraz bize de ismi yakın gelen Çin'de mütevazi bir apartman dairesinden başlayan bir Alibaba diye bir şey var. E-ticaret sistemi var. İşte bizdeki Trendyol'un benzeri boyutuyla. O da aynı şekilde. Yani bir kar topunu sağlıklı yaparsanız, kar da varsa o yuvalanarak, büyüyerek kocaman olabiliyor. Yani Benim tahminim şöyle oluyor Nurettin Bey. Yani böyle başlayan pek çok şey oluyor, girişimci oluyor. Fakat bunlardan bazıları sizin dediğiniz gibi işte ulusal çapta, uluslararası planda işte şey oluyor. Yani ön plana çıkıyor, tutuyor filan. Ya burada mesela diğerlerinden, emsallerinden böyle markalaşan, böyle büyüyenlerin acaba şeyi ne, farkı ne? Yani sadece müteşebbislik mi yoksa evinin farklı bir kabiliyet mi gerektiriyor? Hani bunun mektepli olmadıkları anlaşılıyor pek çoğunun. Tamamen alayla dediğiniz gibi. Evet. Buradan başlıyorlar. Ama o şey ne? Yani o farkı oluşturan şey ne? Genelde böyle bazen videolara rastlıyorum. Bu tür güzel hikayeleri çeken kanallar oluyor YouTube'da vesairede. Yani işte sıfırdan başlamış, bir noktaya gelmiş. Çıraklıktan başlamış, işte sokakta satıcıymış filan. Bakıyorsunuz markalaşmış, büyümüş, yanında yüzlerce insan çalışıyor. İşte ismi ülkeyi aşmış filan. Bu tür çok güzel örnekler oluyor. O yüzden program başında girişimcimiz çok ama öbür taraftan problemlerimiz de var diye ifade etmiştim. Bu farkı ortaya çıkaran ne? Yani pek çok insan zaten bu niyetle belki işe giriyor. Bunu siz soracaksınız diye ben de Google'a sormuşum. Öyle mi? Evet. Google diyor ki, kısaca girişimcinin başarısı için her zaman büyük sermayeye, özel yeteneğe ihtiyaç yoktur. Evet. İyi niyet ve ahlak önemlidir. 2, tutku, sebat, inanç, sadakat ve sıkı çalışma, kapıları aşmakta ısrar etme. Evet, sebat önemli. Evet. Ve vazgeçmemek, sıkı çalışmak. Evet. Evet. 3, başarısızlıklardan ders almak, pes etmemek. Bu esasında çok faturası ağır ama hakikaten birkaç kez çok defa batıp çıkan insanların aynen öyle. Yani Yani şimdi gerçekten. o enteresan yani şeyler. Ya öldük bittik yok, tekrar asılıyor, tekrar asılıyor ve Hakikaten ben de yani şahsen sanki rahmeti ilahiyi çekiyor gibi. ben de o insanlara hayret ediyorum ve hayran oluyorum. Yani hakikaten yani böyle bazı örnekler var. Çok enteresan. Hayır ben bunu yapacağım, ben bunu bitireceğim, bunu başaracağım gibi.
Şimdi haliyle bu meslek, hatta bu şeyimizin kapsamında bu önemli olduğu için ifade edeyim. Bu terbiyeli, yani ticari veya sanayi terbiyeli eleman yetiştirme meselesinde de yine aile veya sektörel gelenekler var. Ya soracağım şeylerden bir tanesi bu zaten. Bir defa meslek edinme ve edindirmede. Evet. Edinme, ben meslek sahibi olacağım. Edindirme, buna zemin hazırlayacak. İşte anne babasından, işvereninden, ne bileyim devletinden, hükümetinden filan. Yani burada mesela herkese düşen görevler var. Mesela ben meslek sahibi olmak isteyen bir gencim. Ne yapmam gerekiyor? Az önce dediniz ya, bir ruh üflenmesi lazım. Belki ona bir kapı açabiliriz. Öğrenciye ne düşüyor? Anne babalara ne düşüyor? Çünkü anne babaların bir kısmı geliştirici ve destekleyici oluyor. Bir kısmı da işte devlet memuru ol, kendini garantiye al gibi bir mantıkla hareket ediyorlar. Haksız da sayılmıyorlar örneklerine baktığımızda. Öbür taraftan da işte işveri var, devlet politikası var vesaire. Yani idarecilere düşen görevler var, yetişkinlere, vakıflara sizin yaptığınız gibi görevler var. Bunları biraz konuşalım. Üstadım, şu anda devlet meslek liselerinde, meslek eğitim merkezlerinde değil. Çünkü o orada çalışıyor, onun işi var. Onun el becerisi tamam. O burada eğitim ve kültür derslerini alıyor. Şimdi bu 2016'da çıkan kanunla da şimdi bunlar bu defaya örgün eğitim hakkında alarak ortaokulda lise mezun oluyor. Kabiliyeti varsa, iddiası varsa üniversitede gidebiliyor. Evet. Ve haliyle de bu durumda bir problem yok. Fakat meslek liselerinde kısmen sorunumuz el becerisi. Atölyedeki eğitimin yeterince ciddi yapılmaması. Evet. Teoride kalıyor yani. Evet. Biraz böyle mesleki eğitim merkezlerine benzer bir pratik alan açmak Şimdi lazım. Şimdi oraya da geleceğim üstad. Üniversitelerde altyapısı olmayan üniversitelere makine mühendisliği, ne mühendisliği gibi yerlerde el becerisi yoksa diploma kağıttan ibaret. Çok özür dilerim, sözünüzü unutmayın. Bir yakınımın, tanıdığımın, yani dostumun, arkadaşımın oğlu Polonya'ya, bu değişim programları oluyor ya, işte bir dönem, bir sene vesaire okuyorlar. Oraya gittiğinde konuştuklarında şöyle söylüyor. Yani ne buldun? Baba da akademisyen, bir eğitimci. Fark ne? Ne gördün? Baba, burada çok farklı bir dünya var. Teori derslerine ister gel, ister gelme, çok önemli değil. Ama pratiğe, laboratuvara girmeyenin burada hayat hakkı yok. Yani çalışma, burayı geçmesi, başarması mümkün değil dediğini bana aktarmıştı ve ben size aynen teyiden Ankara'ya yakın bir şehirdeki bir üniversitemizden mezun bir makine mühendisi bana geldi. Uzaktan da bir akrabamız sayılır. Ben iş arıyorum dedi. Tecrüben yok dedi. Becerim var mı? Becerim de yok dedi. Ya gel sana bir sosyal deney yapalım dedim. Sen Ostim'e git. Dükkanları gez. Eğer gözünün tuttuğu bir yer varsa içeri gir de ki ben buraya çırak olarak girmek istiyorum. Sen para istemiyorum de. Üniversite mezunu değil mi? Evet, makine mühendisi. Makine mühendisi, evet. Dediğimi yaptı. Gitti bir yere de girdi. 15 gün sonra işine son verdiler. Çünkü parçayı zedeliyor. Üretim yapamıyor. El uygun değil ki. Ama makine mühendisi. Makine mühendisi. Ve Türkiye'nin çıkmazıdır. Makine aksamına imzasını atarsın, formalite yerine gelir. Ama o kişi neye imza attığını bilmez.
Allah alem biz şu anda deprem bölgesinde bunları çok yaşadık. Ya evet. Bedeli de ağır oluyor. Tabii. Adı var, kendi yok. Evet. Zaten ahlak bir, dürüst iş yapmak bir, vicdan iş yapmak bir, sonra da işin ehli olmak daha önemlisi. Yani Hikaye şöyle devam etseydi, şu soruyu soracaktım. Farklı şekilde bitti hikaye. İşte girdi bir yere, gözü tuttu, girdi. Onlar da güvendiler. Sonra orada şey yaptı, başarılı oldu filan diye hikaye devam keşke etseydi. olsaydı. Etseydi sorum şöyle olacaktı. Onu da sorayım, yani onu da paylaşmış olalım. Yani bunun için mesela makine mühendisi okumasına gerek var mıydı? Yani bir yüksek öğrenim gerek var mıydı? Veyahut da bu yüksek öğrenimde diyelim ki teorik derslerin yanında konuştuğumuz şey, böyle bir gün, 2 gün veya ne bileyim gönüllü mü olur, zorunlu mu olur? Hakikaten çalışma alanına dair henüz okurken gitmeye dönük bir çalışma, bir zorunluluk, bir şey yapılması gerekmiyor mu? Keşke diğer mühendislik alanlarında da tıpta olduğu gibi belli bir sınıftan sonra Stajlar falan yapılıyor gerçi evet, ama. uygulamaya sokulabilse. Yani staj çok yeterli olmuyor hocam. Evet. Hatta zaman zaman o stajlar belki de göstermekte kalabiliyor. Evet. Kağıt üstünde. Nitekim yani böyle bugün şu anda herkes Aselsan, Rökesan gibi yerlerde staj yapmak istiyor. Niye? Oraya girmek zor. İtibarlı yerler. Girince de itibarlı oluyor. Hatta belki de bu insan keşfedilir burada, işi de hazır oluyor. Evet. Ama onlar da hakikaten bir sınav yapar gibi bir forumları var. Öyle her adam da oraya müracaat edip de eğitim şeyini isteyemiyor. Bildiğim kadarıyla. Evet. Gençlere nasıl ruh vereceğiz? Hani meslek edindirme konusunda, gerçi siz ifade ettiniz, kararlılık göstermek, sebat göstermek, başarısızlıklardan sonuç alarak ısrarla devam Şimdi bir etmek. cümlede orada unuttuğum bir şey vardı. O biz düğün masrafı çıkartmak için pazarlama yapıyorduk ya. Evet. Çıkrıkçılar yokuşundayım. Ankara'ya kar yağmış. Hemen ona böyle yolun sağında, o tepeye çıkmadan bile sağında bir mağazanın önünde 7-8 yaşlarında 2 tane çocuk var. Bağışlayın, birinin elinde tarak var. Şu küçük tarak var ya. Birinin elinde de çamaşır lastiği var. Çocuklara sordum, nerelisin dedim, Malatyalıyız dediler. Neresinde dedim, Darandeliyiz dediler. Babanız ne iş yapıyor dedim. Dediler ki, şu mağazanın sahibisi dediler. Allahu Ekber. Hemşerim, o 7-8 yaşındaki çocuğu, yani şu anda resim olsa burada koyup paylaşacağınız bir resim yani. Kar yağmış, üşünmek elde değil. Dükkanın önünde esnaf yapıyor, içeriye almıyor. Evet. Şimdi bu bir gözükmeyen disiplindir. İşte geçmişte böyleydi. Şimdi bizim Yani anne babalara ne düşüyor ya örnek olsun diye anlattınız. tabii yani bugün bu şey artık bir insanı işe alıştırmak, çocuğu işe alıştırmak. Öyle hemen gel mağazanın şurasına otur demiyor. Bazıları da benim bildiğim kadarıyla mesela kendisi bir iş yapıyor. Bir esnaf arkadaşı var, dostu var. Kendi çocuğunu ona çırak gönderiyor. Onun yanına mesela. veriyor. Onun bu işi öğretebileceğini, hem şefkatli hem tatlı sert olduğunu falan bildiği için böyle karşılıklı paslaşmalar da Hatta oluyor. komşu esnaf geliyor, onun ilk tezgahında onunla alışveriş yapıyor. Evet. Alışsın, moral olsun diye. Öyle olsun diye. Evet. Güzel uygulamalar. Evet. Nitekim bu şeyde ise halı sarayı vardı. Şeref amca bunu bana yaşattılar dedi, Kayseri'de dedi. O ahilik kültürü devam ediyor. İşte imece usulü, borç toplama, borçlara yardım etme meselesi, dara düşenlere. Onların hepsini anlatırlardı onlar. Hatta onları ben röportaj da yaptım geçmişte, yayınladım onlara da şey itibariyle. Böyle bir durumlar vardı üstad. Evet. Şimdi mesela bazı insanları heveslendiren hayat uygulamaları da var. Yani işte bir hoş bir tabi değil mi? Bir işte yaratıcı düşünce falan diyorlar. Her neyse. Yani işin içerisine ruhunuzu verdiğiniz zaman
farklı şey çıkıyor. Mesela Amerika'da bir yılın sigortacısının hikayesi şu. Her gün 10 kişi arıyor. 5 kişi telefonuna çıkıyor. 4 kişi onun teklifini, görüşmeyi kabul ediyor. 2 kişi görüşmeye geliyor. 1 kişi sigortayı kabul ediyor. $300 kazanıyor. Diyor ki ben her gün 10 kişi arıyorum. Her aradığım kişi bana $30 kazandırıyor. Evet, güzel bakış açısı. Şimdi böyle hayatın inceliklerinde, detaylarında bir kısım şeyler var. İşte diyeyim şu anda olur olmaz burada telefonlar geliyor. Biz kapatıyoruz ama demek ki ona kabul edip basanlar da var, kabul edenler de var. Çünkü orada karşıda bir işletme kurulmuş, adamın görevi sana günde 4 defa aramak. Evet. Mesela bu Bazen yıldırıyorlar o yüzden. evet onu diyorum. Yıldıracak kadar. Evet. 1885'te Coca-Cola'nın bir hikayesi var. Şimdi o eczacı, kimyager Pemberton diye burayı ilk üreten kişi var. Hatta kokulu şarap üretmek için yola çıkmış. Fakat üretiyor, fıçılarda satıyor, bidonlarda satıyor. Karlik diye bir Yahudi gelip diyor ki, iyi bir fikrim var. Onu uygularsan sen diyor, çok büyük bir firma olacaksın. Diyor ki söyle o zaman. Diyor niye söyleyeyim sen büyük adam bu fikrimi senin şey yapman lazım. Parayla satın alman lazım. Adam mağlup oluyor merakına. İstediği parayı veriyor bu Karlik Yahudisine. Diyor ki fıçıyı bırak şişele diyor. Şişeye giren kola artık hareket etmeye başlıyor. Büyük firma hale geliyor. Bir kelime. Şişele. Evet. Nitekim bizim Malatya'da bir süt fabrikası bir kelime yüzünden açıldı, çalışmadan geri kapandı. Teknoloji seçim var ya, oradan dolayı. Yani bazen böyle hayatın ekstra durumlar da olabiliyor. Evet, peki meslek sahibi olduk, iş sahibi olduk, iş insanı olduk. Nasıl iş adamı olacağız? Yani mesleki gelişim. Oradan da zaten MESVAK ne yapıyor? Sizin projelerinizden biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Yani mesleki gelişim nasıl sağlanır? Biz bu MESVAK'tan vizyon olarak Türkiye'nin geleceği müteşebbis gelişmedir dedik. Yani şu anda bu kelimeyi kullanıyoruz. Evet. Hatta ben bazen çok başarılı bir Facebook'taki haberin altına da bu cümleyi yazıp geçiyorum. Bir mesaj olsun. Çünkü Üstad ilahi kelimetullahı helalden, maddeden terakkiye bağlamış. Evet. O terakkinin içerisinde nanoteknoloji var. Uzay çalışması var. Ticaret var. Her şey var. Maddeden terakki. Ve yine diyoruz ki bunun altında da 2 misyon cümlemiz var. Birincisi insanlara hizmet, kendimize hizmettir. Ben niye zengin olacağım? Bir amacım olması lazım. Evet. Çünkü ben çok sayılı bir kişi, benim misafirim oldu. O seneki geliri çok hatır sayılır bir gelirdi. Yan yanayız. Yine ameliyat olmuş. 2,5 çöp kadar peynir yedi. Yarım bardak portakal suyu içti. Ekmekte bir dilim vardı ve yoktu. Nefsime sordum, Nurettin, beyefendi yerine olmak mısın? İster misin dedim. İşte ben onun dergisini de çıkarttım. Onda size, bana mektupları da var. Gösteririm size şey olarak. Şu anda rahmetli bir beyefendidir o. Nefsim kabul etmedi. Devasa fabrikalar, devasa gelirler, bankada devasa paralar ama ben bir dilim peynire mahkumum. Demek ki O zaman amaç ne? Değil mi?
Evet. Şimdi bu itibarla yani buradaki amaç esasında her şeyin hayırlısını dilemek var ya. Demek ki zenginin de hayırlısı olsun. Evet. Paranın da hayırlısı olsun. Ananın babanın da hayırlısı olsun. Evladın da hayırlısı olsun. İşin de hayırlısı olsun. Bu bir. İki, diyoruz ki iş yeriniz olabilir. Ama iş adamı değilseniz işinizin geleceği tehlikededir. İşte burada bizim bir iş adamına lazım olan şey kurduğumuz vakfın giriş amacıdır. İthalattan ihracata kadar. Milli manevi değerlerdeki ailelik kültüründe bir insan olmaya kadar. Bilinçlenmeye kadar. Niçin zengin olacağım? Bir bilincim olması lazım. Ki Mercedes'i bineyim. Çok şey değil. Hatta bazen o lüks şeylerin kaza riski daha da fazla oluyor. Allah muhafaza. Çocuğun mutlu edin berek lüks bir araba alıyorsun. Araba uçuyor, çocuğunla beraber uçuyor. Bunların bir anlamı yok. Ama bizim yeni bir müteşebbis gelişimde bir şuura sahip olmamız lazım. Evet. Bu konuda Selçuklu Osmanlı'nın önündedir. Hangi konuda? Yani Bu konuda, bilinçlenme konusunda, bilinçlenme konusunda. coğrafyalara yerleşme konusunda, keşif konusunda. Uygulamalardan hareketle Yani, mi? Rabbime hoş gelsin, 2. Saadet Selçuklu diyebilirsiniz. Çünkü o sahabe ruhu olmasa Alparslan'ın o hareketini göremezsiniz. Hakikaten orada çok apayrı bir ruh var. Bir Bedir ruhu var orada Alparslan'da. Osmanlı'ya artık geliyorsunuz. Osmanlı'da bir kaderin, yine benim kendi şahsi bilimsel bir özelliği yok. Kader bu milleti hep batıya sevk etmiş. Sizin 5000 sene öncesinde Orta Asya'da medeniyetiniz var. 1000 sene öncesinde Horasan'da Tuğrul Bey'in bir medeniyettir. Bugün de hala 24 saati gösteren bir saat kulesi gibi bir eser. Ve gördünüzse ben gittim ziyaret ettim. Nasip oldu. Hakikaten insan hayret ediyor. O bir medeniyettir. Evet. Babi Şahlar Pakistan'da bir medeniyettir. Hindistan'dakiler bir medeniyettir. Ama kader bunları bir çobanın önüne bir koyun sürüsü katar gibi Anadolu'ya getirmiş. Bir Alman tarihçi diyor ki, ben anlamıyorum. Bu Türkler cesurlarsa orada savaş yaparlardı. İşte Muhammed Harzemşah'ın durumu. O zaman korkaklarsa Anadolu'ya nasıl gelip de cesur oldular? Evet. Burada bir durum var. Bir coğrafya, bir diyar-ı Rum 150 yılda şekil değiştirir mi? Matematiğe göre uygun değil. Ama kaderin hükmüne göre uygun. Evet. Efendime söylüyorum. Bir diğer taraftan da enteresandır Üstad. Siz de biraz ilahiyatçı olarak bunları daha iyi takdir ediyorsunuz. Ben bir dünyevi gözlem olarak ifade ediyorum. Ya Anadolu'da kurulu beylikler var, devletçikler var. Karamanoğlu'ndan Candaroğlu'na kadar. Ona yakın devletçik var. Hem de müesses devletçik bunlar. Evet. Kader gidiyor Söğüt'te gibi çadıra ışık yakıyor. Yürü buradan diyor. Bir çadır devlet oluyor. Yani bunların hepsinde bizim inancımıza göre bir kaderin hükmü var. Burada bir müteşebbis gelişim var. Burada bir niyet gelişimi var. Çünkü o da o günün şartlarında kendi medeniyetiyle, kendi teknolojisiyle kendisini ortaya koydu. Yani bunlara da dikkate almamızda fayda var. Mesela bu iş yeriniz olabilir. İş adamı değilseniz işinizin geri tehlikededir. Bir donanım meselesidir. Yani kurumsallaşmaya mı insanı sevk etmesi gerekir? Çünkü toplantı yapmanın dahi bir tekniği var. Evet.
hayat protokoldur. Onun dahi bir tekniği var. Onu ihmal ettiğiniz zaman kusura bakmayın. Nitekim şu anda Yani iyi niyet yetmiyor tek yetmez. başına. Şu anda benim Ticaret Bakanlığı'na gidip kurumsallasınlar diye bir holdingleşme kitabını aldığım bir firma vardı. Aile şirketiydi bu. Kaderin hükmüdür. Tabii bizim tavsiyelerimiz çok bir şey kâr etmedi. Evet. Aileyi ayakta tutan bir kardeşe de rahmetli oldu. Ve o firma şu anda dipte. Her şeyini dağıttı. Bu önemli bir nokta. İş adamı olma. O işin hakkını verme noktası. Mesela şu anda bizim bir Türkiye'de medal iftiharımız bir Esvaki var. 1988 firması. Bizim Malatya Doğanşehirlidir. Temiz bir ailedir, muhterem bir ailedir. Allah daha güzellikleri versin. Ve şu saydığımız mesela bu kişilerin büyüme stratejileri ders olarak okutulmalıdır. Dikkat çekici şeyler neler orada? Risk almaları mesela bugün bir ilk başta markayı size veriyorlar, kiralıyorsunuz. Marka Esvaki, içindeki ürün sizin. Baytar çalışıyorsunuz. Mesela bir anda onlar bir kararla 97'de önce bir Esvaki satın alıyorlar. Sonra da tamamen mağazaları kendilerine açıyorlar. Şeyi kaldırıyorlar. Leasing usulünü. Ve şu anda hamdolsun burası bugün son rakam olarak internetten kendi sayfalarından aldım. 5 kıta, 82 ülke, 1300 mağaza, 55.000 çalışan, Maşallah. Allah alem 2500'ün üzerinde de yan tali çalışanlar, fason üretenler. Bu firmamız fason imalat yapar, 88'de fason imalat yapmak için kurulmuş bir firma. Yani müteşebbisin feraseti de burada bunu ortaya koyuyor. Yani en canlı örnek. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Nitekim ben geçmişte, Üstad, Sony firmasının büyümesini çalıştım. Sony. Evet, Sony. Japon Sony. Evet. Evet. Çünkü o VHS kasette de Avrupa'yı yere çaktı. Bilmem ne de neyi yere çaktı. 153 bin çalışanın içerisinde 23 bin Amerikalıydı, adamları bombanın intikamı alır gibi amele yaptı onlara. Ama o kadar milli motifleri var ki işlerinde. Yani şu programın devamında onu getirsek, burada konuşsak aynen güncel. Evet. Adam Japonya'daki vatana bakışı, coğrafyanın darlığına bakışı, ada ülkesine bakışı, sürekli sallanan bir coğrafyada olması, Hiroşima'yı yemiş olması, 46 yılında 20 tane çılgın mühendisin bir araya gelerek Sony'yi kurmuş olması. Şu anda sizin ve bizim benimseyeceğimiz o kadar hayat prensipleri var ki. Ben bunu o gün geçmişte 5-6 yılda konferans olarak da verdim. Hatta konferans metnimi isteyen bir özel dersine süreyi geçirmişti. Açamıyordu şeyi. Dedi ki, Nurettin Başkanım, ben senin bu konferansınla 3 ay öğretmenlerimizi dağıtmadan tuttuk dedi. Evet. Niye? Çünkü orada diyordu ki, fabrika satış yapamıyor. Şeye gitmiş, sıkıntıya gitmiş. Bugün tabiyle Concordia'ya gidiyor. İşçi eve gelmiş. Hanımı demiş ki, Japon çalışana, git fabrikada bekle. Git, bir ürün al pazarla. Eve gelme. Hanımı mı diyor bunu? Evet. Evet. Ve hakikaten o hareket, o kıvılcım fabrikanın toparlanmasını sağlıyor. Yani burada O çok... milli unsur dediğiniz şeylerden birisi bu mu? Nasıl hocam? Milli unsur, milli şeyler. Tabii. İşte hayata bakışı, vatana bakışı, işe bakışı, insana bakışı. Öncelikle şunu arz edeyim. Ben 87'de
Japonya'da 40 gün kaldım. Biraz da bizi genel bir düzeye gönderdikleri için haliyle biraz daha gezme şeyimiz fazla oldu. Gezdirilme şeyimiz. O fabrikadaki disiplin işte mesela Mazda'da gittiğimiz yıl 53 saniyede bir araba çıkıyordu. 1 dakika bile değil yani. Değil. Mesela Fujiyama'da 6 dönümdeki bir robot fabrikasına gittik. 70 kişi çalışıyor. Ama devasa fabrika dönüp duruyor, üretim yapıyor. Evet. Efendime söylüyorum. Mesela bizim Hiroşima'ya götürdüler. O sürekli 24 saat alev yanıyor. Bombanın düştüğü yer. Hemen karşısında demir aksamı kalmış bir bina var. Bir kubbemsi bir bina. O meşhur. O hala duruyor orada. Sonra bizi müzeye götürdüler. Depremin bombanın düştüğü zamandaki görüntü, bombadan sonraki insanlardaki ve bitkilerdeki, hayvanlardaki değişimler. Evet. İnsanların tırnakları böyle uzanmış. Parmakları kısalmış. Vücuttaki uzuvların yerleri değişmiş. Bunların hepsini birisi tek tek gösteriyorlar. Siz o anda herhalde bir Amerikalı eline gelse boğazına sarılırsın. Yeah. Çıkışta ben dedim ki Amerika'yı seviyor musunuz dedim. Evet seviyoruz dedi. Orada bir ince bir şuur var. Beni kükretiyor ama kendi sükunetini koruyor. Nitekim zaten Sony firması incelemekte kastım da buydu. Amerika'yı işçi yaparak intikamını aldı. Tamam. Ama biz diyor her sabah fabrikanın içinde de milli marşımızı söyleriz ya Amerika'daki üretim yerinde de. Evet. Yani orada çok ince böyle şeyler var. Yönetim ilkeleri var. Mesela bizim şu anda sıkıntılarımızdan birisi olan çalışanların oryantasyonu, uyumluluğu, bir takım olması. Evet. Mesela o Japon çalışma hayatında en önemli konu bu. Diyor ki bizim için en önemli eleman en son bize gelen elemandır. Uyum sağlarsa zaten öncelikle ailemize katmışız. Önemli olan yeni gelenin uyumlaşmasıdır. Ona dönük mesela kendine tedbirleri var mesela. Efendime söyleyeyim. Mesela Akio Marito ilk yönetim kurulu başkanı diyor ki bizim en büyük başarımız 20 birbiriyle uyumsuz çılgın mühendisi koordine etmemizdir diyor. oradan bir şey çıkıyor ama Hayır. değil mi? Yani o koordinasyondan. Tabii o çatışma var orada. Nitekim diyor ki yönetim kurulu için herkes benim gibi düşünüyorsa onlara gerek yok. Zaten ben düşünüyorum diyor. Yani biraz bu yönetimlerde siyasi veya iktisadi yönetimlerdeki bu insanların hoşuna giden bir tek adamlık figürünün orada size şeyini söylüyor. Evet. Doğru değil diyor. Birkaç dakikamız var bu arada. Zaman Hocam da yeni başladım işte. evet, öyle geliyor ama saat öyle söylemiyor. Dolayısıyla ben mutlaka paylaşma arzu ettiğiniz noktaları sizden almak isterim. Neler yaptınız, neler yapılmalı meselesini kısmen konuştuk ama mesleki gelişim adına evet. Teşebbüs Gelişim Vakfı ifade ettiğim gibi bir mesleki eğitim vakfıdır. Yerel kalkınma vakfıdır. Fazla vitrini olan bir vakıf değildir. Bir sosyal aile vakfıdır. Hı hı. Hakikaten bizim kendi içimizde sıfatlar, aidiyetleri kapıya koruz, içeriye geliriz. Aramızda bizim protokol da yoktur. Hı hı. Yani işte
Eski vali de şuraya oturur. Eski babam öyle bir şey yok. Gelen oturur. Çünkü onu da ifade ediyoruz zaten. Evet. Bunu da alıştırdık insanlara. Hiçbir problem yok. İki, mesela bizim şu anda vakfımızın ön ayak olduğu, yani kendi iktisadi işletmemiz değil. Malatya Konak'ta ayakkabı atölyemiz var, proje olarak. Hala devam ediyor. Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, valiliğin de ayakkabıcılık, açık öğretim sınavları orada yapılıyor. Oradan 637 adet kişi eğitim görmüş. Maşallah. Sanayiye gitmiş, kendisi iş yeri açmış. O zaman muhtar olmuş. Bir de muhtarımız da var. Onu aşkın kişimizi milli savunmaya ayakkabı sayacı olarak girmiş mesela. Vakıf oraya bir ön ayak oldu. İşkur başlattı. Onlar devam ediyorlar şu anda. Çok güzel. Esasında oraya biraz daha bir üretimci bir zihniyet gelse o da 50-60 kişi rahat temiz çalışır. Çünkü o atölye Ankara'daki bizim itfaiyenin bir ara 1600 çift şeyini verdi. Bot şeyini karşıladı. Mesela bizim kuruluşumuza ön ayak olan Kırıkkale Karakeçili. Sizin memleket nereydi üstad? Afyon. Afyon. İyi, siz Yeşilyurt'tansınız. Biz Kızılmak Vakfı olduk. Çünkü tam bir Kızılmak kağıdında bize 10 dönüm arsa bağışladılar. Biz o zaman 28 Şubat sürecinde 7 vakıf kurarken bir vakıf kuramaz olduk. O arsayla vakfı kurduk. Biz şu anda Kırıkkale Karakeçiliyiz vakıf olarak. Kırıkkale'liyiz. Haliyle mesela biz orada BES'i başlattık. 90 bin lira kredi sosyal fona yaptık proje. 30 aylığa 3'er baş BES'i verdik. Ve Karakeçili'ye ilk veteriner bizim de geldi. İlk mezba bizim de geldi. Şu anda orada 60-70 irili ufaklı şey var. Besiciler var. Daha çok et ağırlıklı. Mesela hedefimiz de orayı bizim bir et havzasına dönüştürmek. İnşallah. Niye? Çünkü et de bir kıt şey. Ürün. Tabii geçi bu son dünya savaşlarındaki gıdaların akıbeti ne olur bilmiyoruz. Ama her şeye rağmen bizim kendi milli değerlerimize sahip çıkmamızda fayda var. Evet. Bu itibarla da mesela biz Kızılırmak'la ilgili 7 program yaptık. Temiz çevre, temiz su. Ve biliyorsunuz Kızılırmak bize Sevr Anlaşması'na bırakılan tek nehirdir. 1355 kilometredir. Sivas'tan doğar, Samsun Bafra'dan dökülür. Ama Sivas'ta bardakla alıp içeceğin suyu Kırıkkale'ye geldiği zaman riskli bir tarım sulama suyuna döndürmeyi de becermişizdir. Böyle bir öyle maalesef bir evet. Etrafını poşetle şeylere, plastiklere boğmuşuzdur falan. Haliyle şimdi de kaç dakikamız var üstad? Süremiz tamamlandı aslında. O zaman öyleyse diyeceğimiz şudur. İnşallah MESVAK'ı bir de yeni bir Avrupa Birliği projemiz geliyor. 5 proje bitti. 6.'yı inşallah başlayacağız. O zaman konuşalım. İnşallah. Evet. Yeni projelerle birlikte. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Cenab-ı Hak. Sayenizi meşgul etsin denir ya. Gayretinizi, sayenizi meşgul etsin, semeredar etsin. Güzel örnekleri çoğaltsın. Öne ayak olmalar, destekler çoğalsın inşallah. Ve hakikaten yani bu ülkenin insanına, gencine böyle güzel örnekler, girişimcilik örnekleri, iş insanı nasıl olur, meslek nasıl edilir, bunu ahlakıyla nasıl yaparız? Bu konuda bir menfez olur inşallah. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili dostlar, bugün girişimciliği, müteşebbis ruhu, Müteşebbis Gelişim Vakfı Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Konaklı ile konuştuk. İnşallah yeni bir programda, farklı bir konuyla, farklı bir konukla yeniden birlikte olmak niyet ve duasıyla. Hoşça kalın.